Etelgard'ın Gölgesi. Yazan Burak Kahveci. Bölüm 1. Zamanın külünden doğanlar. Karanlık sadece ışığın yokluğu değildi. Aynı zamanda sesin, kokunun ve benliğin de silinişiydi. Brakon Hell için zaman, 2153 yılının o dondurucu hücresinde durduğunda zihni son bir görüntüye tutunmuştu. Gökyüzünü yırtan metalik bir çığlık ve ufku kaplayan Maitre gemilerinin dumanlı gölgesi. Şimdi ise damarlarındaki buzun çözüldüğünü değil, ruhunun bir cam kırığı gibi yeniden birleştiğini hissediyordu. Uyanış beklediği o yumuşak geçişten uzaktı. İlk nefes ciğerlerine dolan saf oksijen değil, genzini yakan genetik bir kış uykusundan kalan ağır bir kimyasal sızıydı. Göz kapakları sanki 1000 yıllık bir toz tabakası ile mühürlenmiş gibi ağırdı. Paraladığı an karşısına çıkan dünya, bıraktığı dünyanın küllerinden çok uzaktı. Burası steril, soğuk ve ruhsuz bir aydınlığın hüküm sürdüğü metalik bir rahimdi. Vücudu stasis kapsülünün içinden dışarıya hidrolik bir iniltiyle bırakıldığında çıplak ayakları buz gibi bir metale temas etti. Dizleri yüzyılların yükünü taşıyamayacak kadar zayıftı. Yere kapaklandığında çıkan o tok ses, boş kütüphanelerde yankılanan bir feryat gibi odada dağıldı. Avuçları soğuk zemini kavradığında zihni onu bir kez daha 2100 yılının o son sabahına, ailesini kaybettiği o alevler içindeki şehre götürdü. Maitrelerin devasa gri süliyetlerini hatırladı. Gökyüzünden süzülen o devasa insansılar ölümü bir lütuf gibi sunarken Brakon'un elinden her şeyi almışlardı. Hızla sağ elinin yüzük parmağına gitti el yordamıyla. Oradaydı. 24 ayar altından 22. yüzyılın başından kalma o yegane gerçeklik. Parmak uçlarıyla yüzüğün içindeki pürüzleri hissetti. Clementine 14.05.2098. Bu soğuk, sentetik gelecekte sahip olduğu tek pusula bu küçük altın halkaydı. Yavaşça doğruldu. Etrafını saran yüksek teknoloji, devasa bir yıldız gemisinin o endüstriyel ve heybetli dokusunu andırsa da üzerindeki estetik çok daha ağır ve gotikti. Duvarlar sanki antik bir katedralin içindeymişçesine yüksek siyah kompozit panellerle kaplıydı. Havada asılı duran hologramlar Etel-Şul dilinde karmaşık veriler akıtıyordu. Brakon bu dili bilmiyordu. Ancak bu dilin tınısı zihninde kadim bir şarkının yankısı gibi canlanıyordu. Odada yalnız değildi. Gölgenin içinden üzerinde gümüş işlemeli, ağır zırhlı bir pelerin taşıyan bir figür belirdi. Gözleri insan gözünden daha parlak, neredeyse mekanik bir ferle yanıyordu. Gelen kişi gençti ama omuzlarında bir imparatorluğun kibri vardı. "Hoş geldin, kadim olan," dedi figür. Sesi sanki birden fazla frekansta yankılanıyordu. "Ben, Kral Zaius Vaan'ın başelçisiyim. Etelgard seni bekliyordu." Brakon cevap vermedi. Boğazı kurumuş, kelimeler zihninde birer cam kırığına dönüşmüştü. Sadece başını kaldırıp devasa cam bölmeden dışarıya, yeni dünyaya baktı. Kalyos Vun, başkent, bir zamanların Mezopotamya topraklarında göğe doğru yükselen devasa bir çelik ormanı gibiydi. Binlerce metre yüksekliğindeki kuleler bulutların arasında bir mızrak gibi fırlıyor, aralarında geçen devasa nakliye gemileri gökyüzünü siyah birer mürekkep lekesi gibi boyuyordu. Şehir gökyüzünü yırtan sivri kuleleri ve birbirinin üzerine binmiş devasa beton katmanlarıyla dev bir kovanı andırıyordu. Ancak üzerinde hissedilen o tekinsiz sessizlik, insanlığın artık efendi değil, sadece birer kiracı olduğunu fısıldıyordu. Brakon'un gözleri ufukta Maitre gemilerinin o tanıdık, uğursuz silüetini aradı. Onlar hala oradaydı. Belki müttefik, belki efendi, belki de hala düşman. Ama o 2153'te bıraktığı öfkenin hala damarlarında taze olduğunu hissediyordu. Elini kalbine, derisinin altında gizlediği o hayali yaraya koydu. Oğluyla oynadığı o manyetik kılıcın tık sesini duydu zihninde bir anlığına. "Hala savaşıyor muyuz?" diye düşündü içinden. Sesi dışarı çıkmadı ama gözlerindeki o sert, koyu kahve parıltı elçiyi bir adım geri atmaya zorladı. Brakon Hell, 2500 yılının o görkemli ve yabancı şafağına uyanmıştı. Ancak o bu çağa ait bir kahraman değil, geçmişin mezarından fırlamış bir intikam hayaletiydi. Bölüm 2. Sinir uçlarındaki kampana. Brakon Hell için zaman artık doğrusal bir çizgi değil,
üst üste binmiş kirli cam levhalardan ibaretti. Stasis kapsülünün o steril rahminden koparılışının üzerinden kaç saat geçtiğini bilmiyordu. Bildiği tek şey, her ışık hüzmesinin göz bebeklerine saplanan birer kızgın mil, her mekanik sesin ise kafatasının içinde yankılanan devasa bir kampana olduğuydu. Kendini beyaz, kör edici bir ışıkta yıkanan test odasında buldu. Vücuduna yapıştırılan binlerce mikrosensör, derisinin altında gezinen binlerce soğuk böcek gibi hissettiriyordu. Karşısındaki teknisyenler, Etelşul dilinin o ritmik, anlaşılmaz hecelerini havada asılı duran şeffaf panellere fısıldarken, Bracon'un zihni 2153 yılının o son gününe hapsolmuştu. Bir anlığına Clementine'ın mutfakta şarkı söyleyen sesini duyuyor, bir saniye sonra ise 2500 yılının o sentetik, ozon kokulu havasıyla sarsılıyordu. Bu zamansal yarılma bilincini bir halüsinasyon sarmalına sürüklüyordu. "Refleks testi ARC-01" dedi bir ses, odanın metalik duvarlarında yankılanarak. Aniden odanın tavanından inen mekanik kollar, Bracon'un sinir uçlarını uyarmak için düşük frekanslı akımlar göndermeye başladı. O an Bracon'un zihninde bir şimşek çaktı. Gördüğü şey artık beyaz bir laboratuvar değil, Clementine'in çığlığıydı. Oğlunun elinden düşen o manyetik kılıcın zemindeki son tıkırtısıydı. Ve Maitre istilacılarının o devasa gri ellerinin boğazına sarılışıydı. Geçmişin bu travmatik patlaması 400 yıllık uykunun getirdiği o bastırılmış öfkeyi tetikledi. Bracon'un göğsünden, insan gırtlağından çıkması imkansız, hayvani bir nida yükseldi. Bir saniye içinde o ana dek hareketsiz duran o antik beden, saf bir yıkım makinesine dönüştü. Bileklerindeki manyetik kelepçeleri, eklemlerini parçalamak pahasına bir aslanın pençesini savuruşu gibi kopardı. Üzerine atılan güvenlik görevlileri, 2500 yılının o ağır zırhlı neferleri olmalarına rağmen Bracon'un dizginlenemez ham gücü karşısında kağıttan askerler gibi savruldular. Birini göğüs zırhını tek bir yumrukla göçürerek duvara fırlattı. Bir diğerini kaskının vizörünü parçalayarak etkisiz hale getirdi. O artık bir komutan değil, kafesine sığmayan vahşi bir yaratıktı. Odanın köşesindeki ağır metal masayı tek hamlede devirdi. Sensör kablolarını birer yılan ölüsü gibi yerinden söktü. Onu zapt etmeye çalışan şok tabancalarının mavi kıvılcımları vücudunda dans ederken o sadece daha fazla hırçınlaşıyordu. Gözlerindeki o koyu kahve artık kor gibi yanıyordu. Tam o sırada odanın devasa ağır hidrolik kapısı ağır ağır açıldı. Kaosun ortasında koridorun sonunda beliren figürle birlikte derin bir sessizlik çöktü. Gelen kişi az önce gördüğü kibirli elçiden çok farklıydı. Üzerinde Etelgard'ın o muazzam altın işlemeli tören zırhı vardı. Ama yüzü Bracon'un 2100'lü yıllarda omuz omuza savaştığı, dünyayı Maitre pençesinden kurtarmak için birlikte kan döktüğü o ilk isyanın liderinin kadim dostunun kopyasıydı. Kral Zylus Vaughn o yıkımın ortasında sakince ilerledi. Bracon elinde parçalanmış bir metal parçasıyla ona saldırmak üzereyken duraksadı. Gözlerindeki o cinnet perdesi karşısındaki adamın çehresindeki o aşina hatlarla birlikte aralanmaya başladı. Bu genetik bir mirasın yüzyılları aşan bir kan bağının en somut kanıtıydı. Atasının o güven veren kararlı bakışları torununda yeniden canlanmıştı. Bracon'un kaslarındaki o gerilim yerini derin bir titremeye bıraktı. Elindeki metal parçası gürültüyle yere düştü. Dizlerinin üzerine çöktüğünde başı öne düştü. Clementine'in yüzüğünü taşıyan sağ eliyle zemine tutundu. Zylus Vaughn yere çöken o devasa yıkım makinesinin yanına kadar gelip elini Bracon'un omzuna koydu. Dokunuşu tıpkı yüzyıllar öncesindeki o dostane destek gibi sıcak ve gerçekti. "Dinlen artık Bracon Hell," dedi kral. Sesi bu kez yankısız ve samimiydi. "Eski dünyanın öfkesini buraya taşıdın. Ama şimdi bu dünyaya senin aklın ve o kadim liderliğin lazım." Bracon başını kaldırıp kralın gözlerine baktığında ilk kez içinde bulunduğu bu yabancı çağın sadece bir hapishane değil, aynı zamanda yarım kalmış bir intikamın sahnesi olduğunu idrak etti. Bölüm 3. Kadim bir ruhun sığınağı. Odada asılı kalan o ağır toz bulutu ve iyonize hava kokusu, Kral Zylus Vaughn'ın varlığıyla sanki donup kalmıştı. Az önce birer yıkım makinesine dönüşen Bracon'un çevresindeki güvenlik neferleri, parçalanmış zırhlarının arkasından
korkuyla karışık bir hayranlıkla bu sahneyi izliyorlardı. Onlar için Brakon Hell, tarih kitaplarının tozlu sayfalarından fırlamış, kontrol edilemez bir doğa olayı gibiydi. Baş doktor titreyen elleriyle dijital panelini göğsüne bastırarak öne çıktı. Sesi bir fısıltıdan farksızdı. Yüce Efendimiz, henüz nörolojik uyum testleri tamamlanmadı. Hücre yenilenmesi stabil değil. Bu kadar erken bir fiziksel aktivite. Zylus Van elini hafifçe kaldırarak doktorun sözünü kesti. Yüzünde atasından miras kalan o hafif bilge gülümseme belirdi. Bakışlarını Bracon'un tek yumrukla göçürdüğü çelik kapıya ve yerinden sökülmüş devasa tıbbi ünitelere çevirdi. "Sence testlerin sonucuna dair bir şüphemiz var mı doktor?" dedi kral, sesindeki otorite odayı doldururken. "Gördüğüm kadarıyla kadim olan, laboratuvarımızın sunabileceği tüm verilerden daha canlı. Testleri daha sonraya, o zihnindeki fırtınaları dindirdiği zamana saklayın." Kral, Bracon'un koluna girerek onu yerden kaldırdı. O an odadaki herkes diz çökerek bu iki devin geçişine selam durdu. Bracon ayakları hala tam olarak yeri hissetmese de kralın desteğiyle koridorda ilerlerken 2500 yılının o steril teknolojisinin ortasında bir yabancı değil, sahibi olduğu bir mülke dönen bir imparator gibi görünüyordu. "Seni evine götürüyorum Bracon," dedi kral, altın işlemeli asansöre bindiklerinde. "Zamanın senin için hala bir düşman olduğunu biliyorum. Ama önümüzde sadece senin gibi birinin göğüsleyebileceği kadar büyük işler var. Önce dinlen. Geçmişin seslerini susturmayı dene." Bracon için hazırlanan konut, Kalyos Wu'nun bulutlara değen en yüksek kulelerinden birindeydi. Kapı açıldığında Bracon bir an için 2153 yılına geri döndüğünü sandı. Zemin soğuk metal yerine sıcak bir ahşapla kaplanmıştı. Odada 21. yüzyılın o naif estetiğini taşıyan el yapımı mobilyalar, ağır perdeler ve loş bir aydınlatma vardı. Duvarlar kütüphaneyi andıran kitap raflarıyla doluydu. Kral gittikten ve ağır kapı kapandıktan sonra Bracon bu sessiz sığınağın ortasında yapayalnız kaldı. Uykunun etkisi hala damarlarında bir zehir gibi geziniyordu. Bir adım attığında başı dönüyor, duvardaki gölgeler Clementine'ın silüetine dönüşüp kayboluyordu. Salonun ortasındaki masanın üzerinde 3 nesne onu bekliyordu. Önce manyetik kristal kılıcı eline aldı. Oyuncak dokunuşuyla birlikte hafifçe titredi. Sönük, hastalıklı bir mavi ışık yaydı. Bracon parmaklarıyla o küçük diş izlerini takip etti. Oğlunun oyuncağı kemirdiği o öğleden sonrasını, güneşin mutfak masasına düşüşünü ve Clementine'in gülüşünü hatırladı. O an göğüs kafesinde bir şeylerin parçalandığını hissetti. 2500 yılının devasa ordularını dize getiren bu adam, elindeki küçük bir plastik parçası karşısında savunmasız kalmıştı. Hemen yanında kızının çizdiği o sararmış kağıt duruyordu. Özel bir koruma kalkanı altında renkleri hala taze kalmıştı. Çizimdeki o basitlik, babasının elini tutan küçük bir kız çocuğu ve yanlarında duran annesi. Bracon resme bakarken bir halüsinasyonun içine düştü. Kızının elini tuttuğunu sandı. Küçük parmaklarının sıcaklığını hissetti. Ancak elini uzattığında parmakları sadece soğuk bir enerji alanına çarptı. Gece boyunca uykusuzluğun ve zaman vurgununun pençesinde odanın içinde bir aslan gibi dönüp durdu. Modern havalandırmanın çıkardığı o hafif uğultu bile zihninde Maitre gemilerinin işgal sesine dönüşüyordu. Bazen halüsinasyonlar o kadar güçleniyordu ki evin içindeki gölgelerin arasından ailesinin ona seslendiğini duyuyordu. "Baba, kalk artık." Şafak sökerken Bracon artık bu kapalı alana sığamayacağını anladı. Üzerindeki o sentetik hastane giysilerinden kurtulup dolapta onun için hazırlanan siyah, sade ama yüksek teknolojiyle dokunmuş askeri ceketi üzerine geçirdi. Clementine'in 24 ayar altın yüzüğünü bir kez daha parmağında döndürdü. Sessizce evden çıktı. Kalyos Wu'nun devasa asansörlerinden biriyle şehrin en alt katmanlarına, hayatın gerçek ritminin attığı o kaotik sokaklara indi. Artık bir komutan gibi değil, sıradan bir gölge gibi görünmek istiyordu. Devasa hologram reklamların, Etelşul dilindeki gürültülü anonsların ve neon ışıklarının arasına karıştı. İnsanlar yanlarından geçen bu buğday tenli, siyah saçlarına ak düşmüş devasa adamın kim olduğundan habersizdi.
Drakon bir tezgahtan aldığı sentetik meyvenin tadına bakarken 400 yılın getirdiği o yabancılaşmayı her hücresinde hissediyordu. Sokaktaki uçan araçların vızıltısı, robotik hamalların mekanik yürüyüşleri, her şey ona bir tiyatro sahnesi gibi geliyordu. Ancak bir şey ters gidiyordu. Drakon, savaş alanlarında bilenmiş o eşsiz içgüdüsüyle ensesinde bir çift gözün ağırlığını hissetti. Kalabalığın içinde kendisini belli etmeden takip eden bir gölge vardı. Köşeyi dönüp bir cam binanın yansımasına baktığında fark etti. Yaklaşık 50 metre gerisinde sıradan bir sivil gibi giyinmiş ama duruşundaki o profesyonel katılıkla kendini ele veren bir figür. Hemen ardından karşı caddede bir başkası. Müdahale etmiyorlardı. Sadece izliyorlardı. Kralın korumaları mıydı bunlar? Yoksa ona güvenmeyen bir otoritenin gözleri mi? Drakon yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle kalabalığın içine daha derine daldı. İzlenmek ona tanıdık bir histi. Ama bu kez avlanan değil, oyunun kurallarını yeniden yazan o olacaktı. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.